Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün farklı bir iç dolgu ile Trabzon pidesi hazırladım. Şimdi onun tarifini vereceğim. Pidemizin hamurunu yoğurarak başlayalım. 2,5 su bardağı unu yoğurma kabına alıyorum. Üzerine yarım paket kuru maya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle kaşıkla iyice birbirine karışana kadar tüm malzemeler karıştırdım. Bir su bardağı ılık sütü yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ve 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Kalan sütü de gerektikçe ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 250 ml süt kullandım. Hamurumu sadece sütle yoğuruyorum arkadaşlar. Su eklemiyorum. Hamuru tamamen toparladıktan sonra biraz da yumruklayarak yoğurdum. Ve üzerini kapatıp mayalanması için bekleteceğim. Hamurumuz mayalanırken pidemizin iç dolgusunu hazırlayacağım. 150 gram kadar kaşar peyniri bir kabın içerisine rendeledim. Üzerine küp küp doğradığım sucukları ekliyorum. İnce doğradığım maydanozu ekliyorum, 3-4 dal. Ve küçük bir tane domates doğradım. Sulu kısımlarını ayırdım. Sadece sert kısımlarını doğradım arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum iç malzemeyi. Hazırladığım bu iç dolgu ile pidemiz gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka yapın arkadaşlar. Ve hamurumuz mayalandı. Üzerini açıp şimdi ikiye böleceğim. 2 tane pide çıkıyor arkadaşlar bu hamurdan. Onu da belirteyim. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Ve şöyle bir yuvarladıktan sonra 2 parçaya ayırıyorum. Tam ortadan 2 eşit parçaya bölmeye çalıştım. Pidelerimin büyüklüğü eşit olması için. Ve güzelce beze yapıyorum. Çok doyurucu ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar bu pide. İster kahvaltıda isterseniz başka bir öğünde yapıp tüketebilirsiniz. Şimdi hamurlarımı açmaya başlıyorum. Tezgaha çok az un serptim yapışmaması için. Ve hamuru açmaya başlıyorum. Oklavayla yuvarlak formda açıyorum. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz açarken. Hamurumuz çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde açalım. Yaklaşık 25-30 santim büyüklüğünde açmaya çalıştım ben. Pidemi pişireceğim tepsiye yağlı kağıt serdim ve açtığım hamuru içerisine alıyorum. Pide hamurumun bu kenar kısımlarına hazırladığım iç harçtan biraz ekliyorum. Ve elimle bu şekilde düzeltiyorum. Her tarafına dağıtmıyorum ilk önce. Hamurun tüm kenar kısımlarına ince bir halka şeklinde iç harçtan ekleyelim. Ve kenarlarına dağılan kısımlarını elimle bu şekilde düzelttim. Ve hamurun uç kısmından tutup
içe doğru yapıştırıyorum gördüğünüz gibi ve pidemizin kenarlarını kapatıyorum. Yapıştırma kısmı önemli arkadaşlar. İyice yapıştığından emin olalım. İç harcı da çok eklemeyelim. Yapışması zor olur arkadaşlar. Yeteri kadar ekleyelim ve kenarlarını güzelce yapıştıralım. Pidemizin tüm kenarlarını kapattıktan sonra parmak uçlarımla bu şekilde bastırarak tekrar iyice yapışmasını sağlıyorum. Pişerken açılmaması için. Ve şöyle elimle hafif hafif gerdirerek biraz daha pidemi büyütüyorum. Ve pidemizin ortadaki boş kısmını iç dolguyla tamamen dolduruyorum. Pidemizin yapılışı çok kolay ve lezzeti harika oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hazırladığım bu iç dolgu malzemesi 2 tane pide için tam yeterli geldi arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bakın görüntüsü muhteşem oldu. Şimdi son olarak kenarlarına fırça ile sıvı yağ sürüyorum. Ve alt üst ayarda önceden ısıttığım 200 derece fırında pidemi pişirmeye gönderiyorum. Pidemiz hemen hemen pişti arkadaşlar. Üzerine yumurta kırmak için fırından çıkardım. Ve bir tane yumurtayı üzerine kırıp ekliyorum. Ben beyazı ile birlikte ekledim. İsterseniz sadece sarısını da ekleyebilirsiniz. Ve tekrar yumurta pişene kadar biraz daha fırına verdim. Yumurtanın pişme ayarını kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Az pişmiş veya çok pişmiş nasıl seviyorsanız. Ve pidemiz hemen soğumadan kenarlarını tereyağı ile bu şekilde yağladım. Tereyağını da sürdükten sonra pidemiz servise hazır. Şimdi bir dilim keseceğim ve göstereceğim sizler için. Ben video çektiğim için ayarlamaları yapana kadar biraz pidemiz soğudu ama sizlerin sıcak sıcak tüketmenizi öneririm. Eğer yumurta sevmiyorsanız arkadaşlar pidenin üzerinde yumurta kırmadan sade de tüketebilirsiniz. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.